Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Biraz erken yayınlıyorum çünkü çok heyecanlıyım. Ağustos ayında bayağı güzel olaylar var. Bazen de sert olaylar var. Hepsini tek tek konuşuyor olacağız arkadaşlar. Ama ana bölümü dinlemeyi unutmayın. Birazdan burç yorumlarına da geçeceğim ama ana bölümde size aslında gökyüzünün ne demek istediğini çok net olarak anlatıyor olacağım. Daha sonrasında bireysel haritalarınıza göre de yükselen burcunuza göre dinlediğinizde etkilerini nasıl hissedeceğinizi detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalım sizlerin desteğiyle büyüyor. Aynı zamanda bir kampanyamızdan da bahsetmek istiyorum. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti. Hepsi birlikte kampanya fiyatımız 5000 TL. Bu danışmanlıktan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Evet, genel bir gökyüzünü konuşacak olursak şimdi. 9 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Kova burcunda bir dolunayımız var arkadaşlar. Bu dolunay 16,59 derecede, 17 derecede gibi düşünebilirsiniz. Buralarda yaşanacak. Öncelikle kişisel haritalarınızda bakın lütfen. Kişisel haritalarınızda 16, 17, 18 derecelerde kişisel gezegeniniz varsa doğrudan ve direkt etki alacaksınız demektir. Aynı zamanda 9 Ağustos'ta uçurtma kalıbı yaşanacak arkadaşlar. Üç büyük gezegen Plüto, Uranüs, Neptün, e, hatta Neptünle beraber Satürn kavuşumda ve Mars da buna eşlik ederek büyük bir uçurtma kalıbı oluşturacak. Hatta kısmen de olsa Merkür Aslan burcunda geri hareketi devam ederken 3 derecelik orkla bir üçgen daha oluşturacak. Aslında orada bir uçurtma kalıbı daha gerçekleşmiş olacak. Bir nevi mükemmel gökyüzüne yakın bir harita yakalanacak. Hatta bazılarımız özellikle Yay burcunun ilk derecelerinde gezegeniniz varsa bu mükemmel gökyüzüne sizler direkt olarak etki alacaksınız. Ama lütfen kontrol edin. Ateş elementinde ve hava elementinde gezegenleriniz varsa özellikle Yay burcunda, Aslan burcunda, Koç burcunda, Kova burcunda, Terazi burcunda, İkizler burcunda ilk 3 derecede yani 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde gezegeniniz varsa doğrudan ve direkt etki alacaksınız demektir. Bu uçurtma kalıbından özellikle yaylar için harika, mükemmel bir gökyüzü, Davut'un yıldızı dediğimiz bir gökyüzü de oluşmuş olacak arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan bu 9 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Kova burcudaki dolunay Mars'a ve Satürn'e, Neptün'e bir açıya giriyor. Burada 45'lik ve 135'lik dediğimiz sert bir açıya giriyor. Tabii ki bu açıları da değerlendirecek olursak bunların hepsi de aynı gün gerçekleşiyor bu arada. Bu sert açıyı da düşünecek olursak bir sert dörtgen dediğimiz bir açı kalıbı oluşturuyor arkadaşlar. Kısaca bu uçurtma kalıpları ve bu sert açı aynı gün bu dolunayla beraber birleştiği için inanılmaz derecede güçlü bir etki yaratacak arkadaşlar. Bu güçlü etki tabii ki öncelikle sert açı kalıbından düşünecek olursak artık bıktım, tükendim, bittim, nefes alamıyorum, artık yoruldum, tıkandım ve değiştirmek istiyorum bir şeyleri dercesine hayat bizi bir yerde böyle kıstıracak, sıkıştıracak, bir harekete geçmemiz için böyle bir iteklenme yaşayacağız aslında kişisel haritalarımızda. Bu iteklenme ile beraber, bu sıkıştırılma ile beraber o sert etki bunu verecek çünkü. Uçurtma kalıbı devreye giriyor ve bu sefer uçurtma kalıbı da artık her şey için cesaret göstermeye başlayacağız. Hatta kısaca şunu söyleyebiliriz. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için gibi bir anlam taşıyor aslında bu gökyüzü. O yüzden gerçekten ben anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Gerçekten mükemmel bir gökyüzü var aslında. Sert etkiler olsa da aslında bizi kamçılayan, harekete geçiren, artık duramazsın, harekete geçmek zorundasın, yapmak zorundasın diyen bir gökyüzü var arkadaşlar. Şimdi bireysel haritalarımıza göre tabii ki bunları anlatacağım. Bireysel haritalarımıza belki de bu kadar sert etki almayacağız. Ama bu mükemmel gökyüzünü, bu iki tane uçurtma kalıbına kısmen de olsa bir ama ikincisi de Merkür'le beraber gerçekleşiyor.
inanılmaz derecede güzel bir enerji var aslında. Yani sen harekete geçersen karşında hiçbir şey duramaz diyen bir gökyüzü var. O yüzden burayı çok iyi ama çok iyi değerlendirmeliyiz arkadaşlar. Ayın geri kalan etkilerini de konuşacak olursak 11 Ağustos'ta Jüpiter'in Venüs'te olan bir kavuşumu var ve Yengeç Burcu'nda birleşiyor olacak bunlar. Şimdi bu kavuşum tabii ki dualarımız için, meditasyon için, e, kalben istediğimiz bir şeyleri ele geçirebilmek adına harika bir enerji yayacak. O yüzden o günlerde ne dilediğimize, ne istediğimize çok dikkat edelim. Gerçekten olmaya, bizi harekete geçirmeye, bir şeylerin yani dualarımızın kabul olduğunu gördüğümüz, hayatımızın akışını değiştirecek bir gökyüzü diyebilirim Jüpiter-Venüs kavuşumu içinde. Özellikle de haritalarınızda kontrol edin 12 derece, 13 derece, 14 derecelerde özellikle su grubunda bir gezegeniniz varsa doğrudan direkt etki alıyorsunuz demektir. Bunu da unutmayın ama o gün gerçekten güzel bir enerji var. O yüzden böyle rüyalarımızı, sezgilerimizi dinlemek, kalbimizden geçirdiğimiz şeylere dikkat etmek çok önemli. Dualar, meditasyonlar için de harika bir zaman dilimi. Şimdi ayın sonlarına doğru 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. 0,22 derecede gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi bu Başak Burcu'ndaki bu yeni ay bir taraftan da Plüto'yla ve Satürn'le, Neptün'le açıya girmiş olacak. Burada da yot açı kalıbı dediğimiz bir açı kalıbı yaşanacak. Şimdi bu hatta diğer bir anlamıyla Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açı kalıbı. Şimdi bu yeni ayda artık böyle Başak'ta yaşanacağı için Plüto, Neptün ve Satürn'den aldığı bir etkiyle hayat bizi öyle bir sıkıştıracak, öyle bir artık böyle kendimizi çaresiz ve çıkmazda hissedeceğiz. Aslında içimizdeki gücü fark edeceğiz. Adım atmamız gerektiğini, artık bir şeyler yapmamız gerektiğini, artık durmanın kimseye faydasının olmadığını, harekete geçmeyince bir şeyleri yakalayamayacağımızı fark edeceğiz ve bir nevi burada da yine bir kamçı lanma etkisi yaşayacağız ve içimizdeki cesareti çıkartacağız ortaya. Belki de yapamam dediğimiz, korktuğumuz, endişelendiğimiz, kaygılandığımız ne varsa üzerine gitmeye başlayacağız. Akıllı, mantıklı bir şekilde, çünkü Başak aklın da bir gezegendir. Çünkü Merkür yönetimindedir Başak. O yüzden Başak'ın o titiz, detaycı, akılcı tarafını kullanarak hayatımızda bir şeyleri değiştirmek için artık harekete geçmek zorunda kalacağız ve kendimize bile inanamayacağız. Yani benim böyle bir yeteneğim var mıydı? Ben buna nasıl cesaret ettim? Gerçekten böyle bir etki yaratacak. Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açı kalıbı, yod açı kalıbı diye de ikinci bir adı var arkadaşlar bu kalıbın. Şimdi özellikle 0 derece, 1 derece, 2 derece gezegenleriniz varsa bu ay Ağustos ayında çok etki alacaksınız demektir. Diğer taraftan 16, 17 ve 18 derecelerde gezegeniniz varsa yine bu Ağustos ayında birebir etki alacaksınız demektir. Kişisel gezegenlerinizde yeri geldiğinde kare, yeri geldiğinde karşıt, yeri geldiğinde üçgen, yeri geldiğinde seksil açı yaparak aslında bu gökyüzünden temas haline girmiş olacaksınız ve bu gökyüzündeki bu hareketler bireysel haritalarınızda deneyime ve tecrübeye dönüşmeye başlayacak arkadaşlar. Ben burada korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum bu arada. Sadece hayat bizim sıkışıp kaldığımız, harekete geçemediğimiz, yapsam mı yapmasam mı, olsa mı olmasa mı diye düşünüp bir türlü harekete geçemediğimiz konularda bizi bir şekilde sıkıştırıp harekete geçirecek. Aslında burada sorumluluk alır, farkındalıkla ilerlersek ki astroloji bunun için var. O zaman hayatın kontrolünü elimize almış oluruz ve gerçekten yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını, Tanrı'nın, Allah'ın bize böyle lütuf verdiği, gerçekten içimizdeki kendimizdeki güçle tanıştığımız bir ay olacak diyebilirim arkadaşlar. Çünkü artık bunaldık, sıkıldık, tükendik,
çare bulamıyoruz. Yani yukarı tükür bıyık, aşağı tükür sakal, ne yapacağımızı bilemediğimiz bir anda içimizdeki kendi gerçekliğimizle, içimizdeki gerçekten yeteneklerimizle baş başa bırakacak bizi bu gökyüzü. Ve diğer taraftan 12 Ağustos'ta Merkür Retrosu bitmiş olacak arkadaşlar. 25 Ağustos'a kadar da gölgeli günleri hala devam etse de artık zararlı etkileri bir nevi tamir edilme, retroda yaşadığımız bazı sıkıntı ve problemlerin artık çözümünü bulduğumuz bir zaman dilimi olacak 25 Ağustos'a kadar. Şimdi birazdan burç yorumlarına geçeceğim ve bireysel haritalarınızda yükselen burcunuza göre dinlediğinizde net olarak hayatınızla eşleştiğini çok net olarak görüyor olacaksınız arkadaşlar. Ama aynı zamanda dediğim gibi 16 derecede, 17 derecede, 18 derecede, bir de 0 derece, 1 derece ve 2 derecelerde kişisel gezegeniniz varsa direkt etki alıyorsunuz demektir. Hadi geçelim burç yorumlarına. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Evet, Ağustos ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Bu yorumlar ciddi anlamda mükemmel bir aya girdiğimizi gösteriyor. Siz de doğrudan ve direkt etki alacaksınız. Çünkü Satürn koçta, Neptün koçta, ay içerisinde bazı dinamikler ve enerjiler olacak. Bunların hepsinden doğrudan ve direkt etki alıyor olacaksınız. Özellikle 1 derece ve 16, 17, 18 derecelerde kişisel gezegeniniz varsa direkt etki altındasınız demektir. O yüzden çok dikkatli dinlemenizi, detaylara, biraz ayrıntıya önem vermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi 9 Ağustos'ta öncelikle bir Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayın etkisi tabii ki sert bir dörtgen yapacak. Aynı zamanda uçurtma kalıbına da bir bağlantı içerisinde olacak. Öncelikle bu dolunayın sert etkisi artık çıkmazda olduğumuz bir konuyu resmen hayata geçirebilmek adına bizi tetikletecek. Şimdi Kova burcu sizin için 11. ev. Demek ki hayallerimiz, ideallerimiz uğruna harekete geçmek zorunda kalacağımız bir zaman dilimindeyiz. Bu iş olur, kariyer olur, hayatımızda planladığımız, hayalini kurduğumuz bir kişisel bir isteğimiz olur, evlenmek olur, boşanmak olur. Yani hayatınızla ilgili önemli bir çabanın, mücadelenin içine gireceksiniz ve bunu hayaliniz için yapacaksınız. Kendi hayalleriniz, kendi idealleriniz için yapacaksınız. Yanı sıra hem kendinize hem de sevdiklerinizi koruma altına alacaksınız demektir. Girdiğiniz gruplarda veya sosyal ortamlarınızda ciddi anlamda ön plana çıkacak, fikirlerinize değer verilecek, sizin hareketleriniz gündem yaratacak şeklinde de düşünebiliriz arkadaşlar. Tabii ki sadece bununla kalmayacak. Diğer taraftan bir uçurtma kalıbımız vardı. Yine bu dolunaya da kısmen de olsa eşlik ediyor diyeceğimiz. Şimdi bu uçurtma kalıbı yine 9 Ağustos'ta gerçekleşecek. Mars 7. ev, evlilik evinizde, ortaklık evinizde, Satürn'de bir karşıtlık yapacak. Yani evlilik ve ortaklıklarımızla ilgili önemli bir gündem başlatacak. İstişareler yapacağız, konuşmalar yapacağız, artık önemli kararlar alacağız. Birileriyle ya işbirliğine gireceğiz ya da yollarımızı ayırmak adına bir girişimde bulunacağız. Çünkü sürüncemede kalan, ne olduğu belli olmayan, ileri gitmeyen birçok tıkandığımız nokta var ve bunları düzeltebilmek adına tamam mı devam mı kararı alacağımız bir süreçten geçiyor olacağız. Tıkandığımız, ileriye gitmeyen bir ortaklığımız varsa, artık bize bizim işimize yaramayan bir ortaklıksa, burada ortaklığı feshedip kendi yolumuza gitmek söz konusu olurken sürüncemede kalmış bir ilişkiyi evliliğe taşımak da yine aynı derecede mühim bir etki yaratıyor. Yani evlilik ve ortaklıklarımızda evlenmek ya da boşanmak, ortaklık kurmak ya da ortaklıktan ayrılmak net olarak vurgulanacak. Hayatımızda ciddi anlamda tıkandığımız bir konu var. Karşı tarafla muhatap olduğumuz insanla bunları çözmek ve tamamen hayatımızdan çıkarıp gitmesi adına yapacağımız bazı girişimlerimiz var ve biz artık hayallerimize gitmek zorundayız ve bir şeyler bizi tıkıyor, engelliyor. Artık orası için bu adımları atmak zorundayız gibi düşünebilirsiniz. 11 Ağustos'ta Jüpiter'in
Venüs'le olan kavuşumu var. Yaklaşık 13 derecelerde yaşanacak arkadaşlar bu. 13 derecede bir kişisel gezegeniniz varsa, özellikle içsel ve kalpsel olarak, çünkü 4. ev bizim böyle iç dünyamızdır. O yüzden kalben istediğimiz bir şeyin hayatımıza çekmek adına güzel etkiler yaratabilir. Ev almak, ev satmak, taşınmak, tadilat, tamirat gibi önemli bir vurgu yaratabilir. Aile ve aile üyelerinden alacağımız destekleri de yine burada deneyimliyor olabiliriz. Belki de cesaret etmek istediğimiz bir konuda ailemizin desteğini de arkamıza alarak hareket ettiğimizi düşünebiliriz arkadaşlar. Diğer taraftan 23 Ağustos'da Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açı kalıbıyla beraber. Şimdi Tanrı'nın parmağı açı kalıbı böyle bir yerde bir şeyler bizi çok sıkıştırıyor ve artık harekete geçmek zorunda bırakıyor gibi de düşünebiliriz. Şimdi bu Satürn, Plüto ve yeni ayın etkisi beraber bu kalıbı oluşturuyor olacak. Yani bu yeni ayda 6. evinizde önemli bir etki yaratacak. Şimdi Güney Ay düğümünün orada olduğunu düşünecek olursak, burada da bir yeni ay olduğunu düşünecek olursak, artık iş ve sağlık konusunda tıkanıp kaldığımız, artık ilerleyemediğimiz, bir türlü işin içinden çıkamadığımız, sıkışıp kaldığımız bir durumu gösteriyor. Ve bunun için artık bir şeyleri değiştirmek zorunda olduğumuzu bilmeliyiz. Öncelikle sağlıksa bu konumuz. Sağlığımız için yapılması gereken çözümü, çareyi artık hayata geçirmek zorundayız. Artık daha fazla bekleyemeyiz. Belki iş dolayısıyla sağlığımızı kaybetmek üzereyiz ve işi bırakmak zorunda kalabiliriz. Yani kısacası problemli olan bir noktayı parmakla gösterecek böyle Allah ve biz orayı düzeltmek zorunda kalacağız, tamir etmek zorunda kalacağız ve bunun için sorumlu kalacağız. Diğer taraftan belki iş ortamımızda, iş arkadaşlarımızla gerçekten tıkanıp kaldığımız bir süreç geçiriyoruz ve artık belki ekibi değiştirmek, belki iş ortamımızı değiştirmek, iş yerinde bir düzen değişikliği yaşamak hayrımıza olabilir arkadaşlar. Özellikle altını çiziyorum. Sağlık sebebiyle sıkıntı yaşadığımız bir iş yerindeysek öncelikle sağlığımızı belki de ön plana koymalıyız. Kendimiz için kendi hayrımıza olabilecek şekilde artık düzeltemeyeceğimizi anladığımız bir noktada bir şeylerin değişmesine izin vermeliyiz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar. Ağustos ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Şimdi Ağustos ayında gerçekten dolu dolu bir ay geliyor bizim için. Çünkü 9 Ağustos'ta bir dolunayımız var. Aynı anda uçurtma kalıbı var. Aynı anda sert bir dörtgen yaşanacak bu dolunayla beraber. 12 Ağustos'ta tabii ki Merkür Retrosu bitiyor olacak. 11 Ağustos'ta Jüpiter-Venüs kavuşumumuz var arkadaşlar. Aynı zamanda da 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ayımız gerçekleşiyor olacak. Ve bu Tanrı'nın parmağı dediğimiz yod açı kalıbı ile birlikte olacak. Şimdi bunlardan nasıl etkileneceksiniz ay boyunca? Öncelikle 9 Ağustos'ta bir Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi Kova burcu sizin için tabii ki 10. ev, yani kariyer evi. Kariyerimiz, statümüzle ilgili önemli bir sıkışıp kaldığımız bir konu gündeme gelecek. Artık devam mı, tamam mı kararı vermek isteyeceğiz. Gerçekten hayatımızda bir şeyi gündeme sert bir şekilde hissediyor ve bunun için değiştirmek adına önemli kararlar alıyor olabiliriz arkadaşlar. Diğer taraftan yine 9 Ağustos'ta uçurtma kalıbı yaşanacak. Bu Plüto, Satürn ve Uranüs ile beraber yaşanacak. Şimdi aynı zamanda da Mars da buna dahil olacak ve bir uçurtma kalıbı oluşacak. Şimdi Plüto 10. ev kariyer evinizde. Uranüs 2. ev para evinizde. Mars'a baktığımızda 6. ev, yani iş ortamımız, günlük rutinlerimiz anlamına gelen bir yerde. Neptünle Satürn ise
burada 12. evde, yani bu uçurtma kalıbının kolları bu evlerde dağılıyor. Demek ki burada kariyerimiz, paramız, iş ortamımız ve kadersel gelen bir durum var. Ve burada harekete geçmek zorunda olduğumuzu ve tıkanıp kaldığımız noktaları düzeltmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Çünkü diğer taraftan sert bir dörtgen yaşayan ayın Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Yani iş konusunda tıkanıp kaldığımız bir konu var. Artık bunu düzene sokmak zorundayız şeklinde düşünebilirsiniz. Burada iş kurmak olabilir. Belki de yeni bir kaynak arayışına geçiyor olabiliriz. İş arıyor olabiliriz. İşsizsek artık bunu düzene sokmak istiyor olabiliriz. Yani maddi manevi kaynaklarımızı artırmak adına önemli bir girişimde bulunacağız. Kaderin de burada desteği olacak arkadaşlar. Yani bir yerde belki iş ortamımızda çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Orada artık burada devam edemeyeceğimizi anlayıp kendi bireysel hayatımız için önemli kararlar alacağız. Belki işten çıkacağız, yeni bir iş arayışına geçeceğiz, kendimiz iş kurmak isteyeceğiz. Kendi bilgimiz ve donanımımızla bir şekilde bir şeyleri düzeltmeye çalışacağız. Yine kendi işimizle meşgulsek belki yeni bir ekip arkadaşı alacağız, çalışan alacağız. Hayatımızı bir düzene sokmak zorundayız. İş konusunu, para konusunu artık düzene sokmak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz bir zaman dilimindeyiz. 11 Ağustos'ta Jüpiter tabii ki Venüs'te kavuşuyor olacak. Jüpiter-Venüs kavuşumu 3. evinizde, yani iletişim alanında, kardeş alanında gerçekleşecek. Akrabalarınız, komşularınız alanında gerçekleşecek. Öncelikle yapmak istediğiniz hedefler doğrultusunda iletişime geçtiğiniz herkesten destek alabiliyorsunuz. Yani siz anlatın, konuşun, iletişime geçin, birileri size destek olacak diyen bir gökyüzü var. Yani burada maddi olur, manevi olur. Siz arz talepte bulunduğunuzda karşılığını gördüğünüz bir süreç yaşıyorsunuz. Diğer taraftan bunun yanı sıra hani dualarımız, meditasyonlar, düşüncelerimiz ya da tabii ki yengeç biraz daha böyle bilinçaltını da kontrol ettiğinden dolayı kalben istediğimiz, aklımızdan geçirdiğimiz bir şeylerin önümüze düşmesi, birilerinden bir haber almamız ya da haberci rüyalar görmemiz gibi etkiler de yaratabilir arkadaşlar. Yine kardeş, kuzen, akrabalardan yana çok şanslı olduğumuz bir dönem. Kısa seyahatlerden gelecek olan şanslara da artı bir dikkat çekiyor. Özellikle 11 Ağustos civarı, bir gün öncesi bir gün sonrası da yine bu etki devam ediyor olacak arkadaşlar, bunu unutmayın. Diğer taraftan 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda tabii ki bir yeni ayımız var. Bu da 0 derecelerde yaşanacak, 0,22 derecede yaşanacak. Tabii ki Güney Ay düğümü Başak Burcu'nda ve sizin 5. evinizde, aşk ve çocuk evinizde. Şimdi artık burada bir yeni ay gerçekleştiğinde otomatikman Tanrı'nın parmağı dediğimiz yol açık kalıbı tetiklenmiş olacak arkadaşlar. Şimdi burada uzun zamandır problemli, sorunlu giden bir ilişkinin artık tamamen hayatımızdan çıkması söz konusu olabilir. Ben onsuz yapamam, yaşayamam diyor olabilirsiniz. Artık tıkanıp kaldığınız, önünüzü tıkadığını fark ettiğiniz bir konunun kökten çözümü olacak bu. Belki de karşınızdaki insan, sevdiğiniz insan artık bu zamana kadar belki cesaret edemiyordu, ilişkiyi evliliğe taşıyamıyordunuz. Buralarda artık böyle bir evlenme teklifi, adını koymak ve evlilik yolunda bir ilk adımı atmak da yine söz konusu olabilir arkadaşlar. Pozitif ve negatif olması tabii ki sizin haritalarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterecektir arkadaşlar. Bu sebeple yani burada anlamanız gereken önceliğiniz aşk değil. Önceliğiniz iş ve kariyer. Yani çünkü ciddi anlamda, parasal anlamda büyük kazançlar elde edebileceğiniz, kaderin sizin önünüzdeki pürüzlerini temizlemek üzere olduğu bir zaman dilimindeyiz. Aşk olsa da olur, olmasa da olur diyebileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Bunu unutmayın lütfen. Diğer taraftan çocuklarımızla ilgili bazı problemler yaşıyor olabiliriz. Onların hayatlarında büyük değişimler olabilir. Buna karşılık hani artık değiştirmek zorunda olduğumuzu hissedip
oradaki probleme çözüm odağına gidip akıllı ve mantıklı bir şekilde çözümler üretebiliriz. Hamilelik, doğumla ilgili yine bir problemimiz varsa bunlarla ilgili de yine bir kolaylık sağlayacaktır. Bu gökyüzü, yani Tanrı'nın parmağı dediğimiz açık kalıbı, yod dediğimiz açık kalıbı size çok çok destekli bir, yani o tıkanıp kaldığınız enerjiden bir çıkış kapısı yaratacak sizler için diye düşünebiliriz arkadaşlar. Tabii ki tamamen bitmek de bazen çözümdür. Artık tıkandım kaldım, sürüncemede bırakamıyorum, evliliğe götüreyim demek de bir çözümdür. Yani kestirip atmak da bir çözümdür. Bunu da altını çizmek isterim. Bireysel haritalarınıza göre bu konu değişkenlik gösterebilir ama artık orada bir problem var ve bunu çözmeden rahat edemeyeceğiz gibi bir durum var. Bir süre sonra Başak Burcu'nun başında bu yeni ay yaşanırken daha sonrasında Eylül ayında yine Başak Burcu'nda bir tutulma yaşanacak arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani tutulma öncesi bir fragman gibi, ön gösterim gibi düşünebilirsiniz bu yeni ayı. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar bu ayı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Ağustos ayı yorumları ile karşınızdayım. Malum Uranüs İkizler Burcu'na geçti. Plüto'yla, Satürn'le, Neptün'le, hatta Ağustos ayında Mars'la da açığa girmiş olacak ve bir uçurtma kalıbı gerçekleştirecek. Şimdi bu uçurtma kalıbı tabii ki bireysel hayatlarımızda özellikle 0 derece, 1 derece ve 2 derecelerde gezegeniniz varsa ya da yükselen burcunuz bu derecelere denk geliyorsa doğrudan ve direkt etki alacaksınız. Ağustos ayı sizin için milat olacak demektir arkadaşlar. Öncelikle bunu bir altını çizmek isterim. Diğer taraftan 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin için 9. evde yaşanacak. Şimdi bunun etkileri tabii ki biraz sert olacak. Çünkü aynı anda Mars'a, Satürn'e, Neptün'e de 135'lik ve 45'lik açılarla girecek. Bu sert bir dörtgen açı kalıbı yaratacak arkadaşlar. Bir şeyler konusunda sıkışıp kaldığımızı, artık harekete geçmek zorunda olduğumuzu bize hissettirecek aslında. Bir yerlerde bir tıkanma yaşıyoruz, sert etkiler alıyoruz ve bu sert etkilere karşılık hayatımızı değiştirme kararı alıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Çünkü 9 Ağustos'ta aynı anda uçurtma kalıbımız da var ve yine bu sert dörtgenin uçlarına denk gelen Neptün, Satürn bunlara eşlik ediyor olacak. O yüzden hayatınız kökten değişmek üzere, ani, beklenmedik, hızlı bir gelişme yaşanmak üzere diyebilirim. Öncelikle Plüto ve Kova burcundaki dolunay sizin için tabii ki baktığımız zaman 9. evde, yani yüksek öğrenim, e-ticaret, sosyal medya, yurt dışı bağlantılı işler, akademisyenlik, bu konularda artık tıkandığınız, kaldığınız bir konu var ve bunu bitirmek zorunda olduğunuzu hissedeceksiniz ve büyük bir çıkış yakalayacaksınız. Vize başvurusu, pasaport başvurusu, iş başvurusu, sosyal medyada yaptığınız etkinlikler, yaptığınız reklamlar, e-ticaret gelirleriniz, arz talepler vesaire, artık tıkandığınız bir konu var ve bu çözülmek üzere. Siz yeter ki değişen koşullara adapte olup hemen hızlıca harekete geçin. Çünkü burada en iyi etki alacaklardan biri aslında sizlersiniz. Hayatınızda tıkandığınız konuyu temizlemek, düzeltmek ve yerine yenisini oluşturmak adına önemli bir girişiminiz söz konusu olacak. Diğer taraftan 11 Ağustos'ta Jüpiter'in Venüs'le kavuşumu var arkadaşlar. Bu tabii ki sizin için para evinizde gerçekleşecek. Önemli bir gelir kaynağı yaratabilirsiniz bu dönemde. Bunları yakalayabilmek adına belki özel girişimlerde bulunabilirsiniz. Özel teklifler alabilirsiniz. İş teklifi olabilir. Emeklilik gibi bir durum varsa hayatınızda bunlar söz konusu olabilir. Düzenli kaynaklarınızı artıracak önemli bir çıkış kapısı yakalayacaksınız. Özellikle de Kuzey Ay düğüm 10. evinizde olduğunu düşünecek olursak, işsizim, iş arıyorum, atama bekliyorum, terfi bekliyorum, maaşıma zam bekliyorum diyorsanız hayatınızda
önemli bir kapı açılmak üzere, haberiniz olsun. Bunlar için de yapacağınız girişimler tabii ki sonuç verecektir. Özellikle 11 Ağustos civarına bu konularda değerlendirebilirsiniz. Diğer taraftan 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan bir yeni ay var. Bu yeni ay 0 derecelerde yaşanacak, 0,22 derecede yaşanacak ve yod açı kalıbı dediğimiz, Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açı kalıbı gerçekleştirecek arkadaşlar. Şimdi bunun etkisi tabii ki sizin için 4. ev konularında yaşanacak. Ev almak, ev satmak, taşınmak, tadilat, tamirat gibi konularınızı gündeme getirebilir. Özellikle iş dolayısıyla şehir değişikliği yapmak, ev değiştirmek, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek, kökten hayatınızı değiştirmek gibi bir konu, cesaret edemediğiniz, bu zamana kadar belki de hareket edemediğiniz evle ilgili bir konuyu artık kökten çözmek adına girişimlerde bulunacaksınız. Muhtemelen bu Satürn'ün, Plüton'un etkisiyle yaşanacak çünkü. Belki de yurt dışından önemli bir teklif ya da bir geri dönüş sağlanacak. Artık gitmem, yapamam, başka ülkede yaşayamam dediğiniz bir ülkeye taşınıyor olabilir ya da bambaşka bir şehre taşınıyor olabilir ve bunu iş dolayısıyla yapmak zorunda kalıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi çok hayırlı. Bunun altını bir çizmek isterim öncelikle. Aynı zamanda Merkür Retrosu da artık 12 Ağustos itibariyle bitiyor arkadaşlar. Düz harekete geçiyor ama 25 Ağustos'a kadar gölgeli günleri hala devam ediyor olacak. Özellikle 3. ev iletişim alanında problem yaşatmış olabilir. Kardeşler, kuzenler, akrabalarla ilgili problemler yaşatmış olabilir. Bu retronun bitimiyle beraber artık gölgeli günlerinde buraların tamir olması, telafi edilmesi ve artık buradaki sorunların, problemlerin bitmesi ve bitmesi için de çabalamanız gerektiğini de unutmamanız gerekmekte arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Gerçekten Eylül ayından önce resmen bu ay tutulmaların bir fragmanı şeklinde yaşayacağımız bir ay deneyimliyor olacağız. En iyi şekilde değerlendirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Şimdi Ağustos ayı yorumlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu ay 9 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Aynı zamanda 9 Ağustos'ta bu dolunayla beraber sert bir dörtgen yaşanacak. Burada biraz sıkışma enerjisi yaşanacak. Ama aynı gün yine uçurtma kalıbı yaşanacak. Plüto, Satürn, Neptün, Uranüs ve Mars'ın da eşliğiyle beraber büyük bir uçurtma kalıbına dönüşen durum yaşanacak. İşte bunların hepsinin etkileri gerçekten hayatınızda büyük dönüşümlere sebebiyet verecek. Aynı zamanda 11 Ağustos'ta Jüpiter-Venüs kavuşumu yaşanacak. 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda yeni ay yaşanacak. Şimdi bunları tek tek anlatıyor olacağım sizlere. Kulağınızı iyi açın ve beni iyi dinleyin arkadaşlar. Çünkü Jüpiter'in, o bolluk bereket gezegenimizin, şans ve fırsat gezegenimizin sizde olduğunu unutmayın. Gökyüzünün enerjisini arkanıza aldığınızı unutmayın. Yapamayacağınız hiçbir şey olduğunu unutmayın. Artık hayatınızın kontrolü sizlerin elinde. Fark edin bunu. Öncelikle bunun altını bir çizmek isterim. Şimdi 9 Ağustos'ta 17 derecelerde 16,59 17 derecelerde bir Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin için 8. evde. Yani parasal alanlarınızda gerçekleşecek. Kredi, borç, miras, alacak verecek konularında tıkandığınız kaldığınız bir konuyla ilgili ciddi bir girişime kalkışmak üzeresiniz diyebilirim. Özellikle alamadığınız bir mirasınız varsa bununla ilgili dava yoluna gidebilirsiniz, icra yoluna gidebilirsiniz. Ya da prim, ikramiye gibi bir paranız var ama bir türlü gelemiyor, bir türlü alamıyorsunuz. Bunlarla ilgili artık icra yoluna gitmek, tahsilat için önemli girişimlerde bulunmak söz konusu olabilir. Siz cesaret edip bunu yaptığınızda otomatikman karşı taraf tamam hallederiz, öderiz diyerek size destek olmaya çalışacak. Yani bu zamana kadar sert mi çıkmam gerekiyordu bunları yapabilmek için dediğiniz bir süreç olabilir. Diğer taraftan Güney Ay düğümünün de etkisini düşünecek olursak aslında belki de
işte akrabalarınız, kuzenleriniz konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ortak bir noktada buluşamadığınız için ortak mülkleri satamıyor olabilirsiniz. Bunların satışını gerçekleştirmek adına onların kararını artık beklemeden harekete geçmek gibi bir durumda söz konusu olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan Satürn'ü, Uranüs'ü, Plüto'yu düşünecek olursak, yani tıkandığınız kaldığınız nokta para konusu. Ve bu artık size bir harekete geçtirecek ve bir şekilde hayatınızda düzene sokmak isteyeceğiniz ve kararlı olduğunuz bir zaman dilimini anlatacak. İşte böyle bir durumda artık o mülk satılacak, o ikramiye prim gelecek, çekmek istediğiniz krediyi çekebileceksiniz ve büyük bir cesaretle belki de hamle yapacaksınız. Bu belki kendi işinizi kurmak olabilir. Gelen parayla ev almak, ev satmak, taşınmak, iş kurmak gibi bir durum olabilir. Belki de aileyle beraber yaşıyorsunuz. Artık daha bireysel hayata dönmek istiyor olabilir. Evlenip evi ayırmak istiyor olabilir. Bunun dışında iş dolayısıyla başka bir şehre ya da başka bir ülkeye göç etmek istiyor olabiliriz. Ve bu gelecek parayla da hayatımızı şekillendireceğiz. Gerçekten ciddi anlamda girişimde bulunacağız gibi de duruyor arkadaşlar. Tabii ki var olan evimizi satıp iş kurmak da yine böyle bir etki yaratabilir. Çünkü Mars 4. evinizde, yani mülkiyetlerinizin bulunduğu yerde Satürn'e de karşıtlık yaptığı için bu uçurtma kalıbında belki de mülkümüzün satışını gerçekleştirip bu sermaye olarak kullanacağımız bir kapı olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. 11 Ağustos sizin için harika bir zaman dilimi. Çünkü 11 Ağustos'ta Jüpiter'in Venüs'le olan kavuşumu var ve bu Yengeç Burcu'nda birleşecek. Sezgileriniz, rüyalarınız, sezgileriniz inanılmaz derecede aktif bir zaman dilimi. Aklınızdan geçen, kalbinizden geçen önünüze düşecek. Dua etmek, meditasyon yapmak, belki de ibadet etmek ciddi anlamda hayatınızda büyük kapılar açılmasına sebebiyet verecek. Yaradan tarafından çok korunuyorsunuz. Allah'ın belki de en sevilen kulu olduğunuzu da fark ettiğiniz bir zaman dilimi olacak sizler için. 11 Ağustos'ta Merkür Retrosu artık bitiyor olacak. Gölgeli günleri 25 Ağustos'a kadar devam etse de gelir gider dengenizdeki o sıkışıklık ya da krediler, kredi kartları, borçlar, alacaklar gibi konularınızda bazı problemler yaratmış olabilir. Gelir gider dengenizin ve bütçenizin şaştığı bir dönemden geçmiş olabilirsiniz. Artık yeni gelecek olan kaynakları değerlendirerek buradaki problemleri 25 Ağustos'a kadar da tamamlayabilirsiniz. Düzeltme imkanına sahipsiniz diyebilirim. Ve 23 Ağustos'a gelecek olursak, 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. 0,27 derecede, özellikle ana haritalarınızda kontrol edin. 13 derece, 0 derece ve 0 derece, 1 derece, 2 derece, 13 derece, 16 derece, 17 derece ve 18 derecelerde. Kişisel gezegeniniz varsa bu ayın bütün etkilerinden nasipleniyorsunuz, harekete geçiyorsunuz. Artık sizi kimse durduramıyor diye de düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi Başak Burcu'ndaki yeni aya geri dönecek olursak, ki bu 3. evinizde. 3. evinizdeki bu yeni ay artık size zorluk ve sıkıntı yaşatan herkes artık bir gardını indirecek. Tamam, senin dediğin gibi olsun. Tamam, satılması gerekiyorsa satılsın. Yapılması gerekiyorsa yapılsın. Sen ne dersen o olsun diyeceğiniz bir zaman dilimi. Yani herkes fikirlerinize önem verecek, herkes yaptığınızı takdir edecek, arkanızda duracak. Size bu zamana kadar zorluk çıkartmış birçok kişinin artık bu saatten sonra yapamayacağı hiçbir şey, yani size destek olmaktan başka bir çaresi kalmayacak arkadaşlar. Çünkü yod açı kalıbı dediğimiz, Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir kalıp oluşturuyor. Bu da sizin 3. evinizde yaşanacak. O yüzden orada Güney Ay düğümü de vardı. Akrabalar, kardeşler, kuzenler bir şekilde veya komşular size bazı zorluklar çıkartıyordu. Önünüze engel koyuyordu. Sizi hiçbir şekilde desteklemiyordu. Şimdi artık siz ben yaptım oldu diyeceksiniz. Belki icra yoluna gideceksiniz. Belki mülkün satışı veya hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Onlar da buna
eşlik etmek zorunda kalacaklar arkadaşlar. Yani seni takdir etmek, arkanda durmak ve seni de onaylamak zorunda kalacaklar. O yüzden artık kimseyi dinlemek zorunda olmadığını, kendi hayatın için hayatın dümenini kendin çekmek zorunda olduğunu bilmeli. Herkese arkandan sürüklemelisin. Böyle yaptığında hayat seni daha pozitif etkilerle ödüllendirecek diyebiliriz. Belki de bu Kuzey Ay düğümünde 9. evde olduğunu düşünecek olursak sosyal medya alanına geçmek olabilir, yurt dışı bağlantılı bir şeyler yapmak olabilir. İnanılmaz derecede büyük hedefler ve hayaller kuruyorsunuz ve bu büyük hedeflere ve hayallere ulaşabilecek güç kuvvet sizde var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yeter ki biraz sevdiklerinizle dur demeyi bilin. Onlara hayır artık yeter, tamam ben artık böyle istiyorum demeyi bilin ve kendi hayatınızın dümenini elinize alın. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz Ağustos ayını. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Ağustos ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Ağustos ayında gerçekten neler yok ki? Neler yok ki yani. 9 Ağustos'ta 16,59 derecede Kova burcunda gerçekleşecek dolunay var. Bu dolunayın etkileri sert bir dörtgen oluşturuyor arkadaşlar. Bu sert dörtgen gerçekten hayatımızda bir şeylerden tıkanıp kaldığımızı hissettirecek ve artık değişmek zorunda olduğumuzu, bir şeyleri değiştirmek zorunda olduğumuzu fark ettirecek bizlere. Aynı anda aynı gün 9 Ağustos'ta yine bir uçurtma kalıbı oluşacak. Tabii ki Uranüs, Neptün, Satürn ve Plüton'un aynı zamanda bir ucuna da Mars'ı eklediğimizde büyük bir uçurtma kalıbı yaşanacak. İşte bu sebeple artık hayatımızın dümeni değişiyor. Gerçekten bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissedeceğimiz, harekete geçmek zorunda olduğumuzu hissedeceğiz. Fikirlerimizin gerçekten değer görmeye başladığı, hayatımızda bazı kararlar aldığımız bir süreç yaşanacak. Çünkü Merkür Retrosu hala ayın başında devam etse de ay ortalarında retro bitiyor olacak. Yakamızdan bu retrodan kurtuluyor olacağız. O yüzden hayatımızda köklü bir şeyler değişiyor. Bunu fark ederek hareket edersek ciddi anlamda büyük, başarılı sonuçlar alma ihtimaline sahibiz arkadaşlar. Diğer taraftan 11 Ağustos'ta Jüpiter'in Venüs'te olan kavuşumu var Yengeç Burcu'nda. Bunu anlatıyor olacağım. 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda yeni ay yaşanacak. Bir de bundan konuşuyor ve bahsediyor olacağım. Şimdi öncelikle 9 Ağustos'taki Kova Burcu'ndaki yeni aya gelelim. Bu yeni ay sizin için evlilik ve ortaklık alanınızda aslında. Şimdi sıra dışı, farklı, asi, ele avuca girmeyen birileri var. Çok da önemli fikirleri var ama bir türlü sizi ikna edemiyor olabilir. O yüzden biraz gardımızı indirmeli, karşımızdakinin ne dediğine kulak vermeli ve bir ortaklık ya da evlilik konusunda bir şekilde harekete geçmeliyiz arkadaşlar. Eğer karşımızdaki insanın değerini, kıymetini bilemezsek maalesef bizi terk edip gidecek. O yüzden eşimiz, ortağımız, sevgilimiz, bunların ne dediğine iyi kulak verelim. Onların ne istediğine iyi kulak verelim. Eğer ki ortak bir yolda buluşamıyorsak burada bir ayrılık söz konusu olurken eğer ortak paydada buluşabilir ve yönetimi de ele alırsak ciddi anlamda hem kendilerini hem de bizi kurtaracak önemli girişimlerde bulunacaklar arkadaşlar. O yüzden eşimizin, ortağımızın ne dediğine iyi bir kulak vermeliyiz. Çünkü resti çekmek üzereler. Bu Kova dolunayındaki sert dörtgen sebebiyle bize rest çekecekler şeklinde düşünebiliriz. Diğer taraftan 9 Ağustos'ta yine uçurtma kalıbı var dedik. Tabii ki bu bir tanesi de evlilik ve ortaklık alanınızda. Satürn de 9. evinizde. Diğer taraftan 11. evinizdeki Uranüs'e de açıya girmiş olacak. Yani hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için cümlesini kurmalı. Kendi gücünüzü, imkanlarınızı karşı tarafla birleştirerek hayalini kurduğunuz bir fırsatı ele geçirmelisiniz. Bu arkadaşınız, dostunuz, eşiniz dolayısıyla bağlantıda olduğunuz kişiler dolayısıyla yapacağınız girişimler, sosyal medya alanı, yurt dışı alanı, belki de onlarla işbirliği yaparak bir mahkeme açarak yapacağınız bir girişim ciddi anlamda büyük sonuçlar verecek ve bunun da
başını siz çekiyor olacaksınız. Yönlendireceksiniz. Onlarla işbirliğinde olup onları yöneterek ciddi anlamda büyük bir arayış içerisine gireceksiniz ve hayatınız kökten değişecek. Hem sizin hem ortağınızın hem eşinizin. Yani burada onlara hayır diyerek ben tek başımayım, sizle aynı fikirde değilim demek maalesef ki fırsatı kaçırmanıza sebebiyet verir. O yüzden altını çiziyorum arkadaşlar. Bu konularda eşinizin, ortağınızın size bahsettiği konular, imkanlar neyse hayatınızı kökten değiştirmek üzere, sizinle beraber ciddi anlamda yol arkadaşlığı yapmak üzere. Bir ortaklık geliyorsa kabul edin, bir evlenme teklifi geliyorsa kabul edin ya da karşınızdaki insan sizden evlenme teklifi istiyor ve bunu yapmıyorsanız mutlaka birlikte hareket etmeye çalışın. Çünkü karşınızdaki insanın potansiyeli zannettiğinizden çok daha büyük arkadaşlar. Bu yüzden bunları yaptığınızda bu uçurtma kalıbını doğrudan ve direkt ele geçirmiş olacaksınız. Özellikle bireysel haritalarınızda da kontrol edin lütfen. 0 derece, 1 derece, 2 derece gezegenleriniz varsa bu uçurtma kalıbından direkt etki alıyor olacaksınız. Fikirleriniz, projeleriniz, her şey devreye girecek ve artık hayatınız eskisi gibi olmayacak. Burada bir şeyi start alıyorsunuz ve 2026'nın sonuna kadar da bu büyüyüp gelişip tamamlanacak arkadaşlar. O yüzden burası çok önemli. Diğer taraftan 11 Ağustos'ta Jüpiter'in Yengeç Burcu ile kavuşumu var. Tabii ki bu 12. evinizde. Rüyalarınız, sezgileriniz size gitmeniz gereken yeri gösterecek, yapmanız gereken şeyi gösterecek. İç sesinize, kalbinize ve rüyalarınıza biraz kulak vermeli. Bu dönemde hissettiklerinizin boşuna olmadığını fark etmelisiniz. Tabii ki dua, meditasyon gibi etkiler, ibadet gibi etkilerde bu hissiyatı daha da kuvvetlendirip doğru yolu bulmanıza sebebiyet verecek. Özellikle 11 Ağustos civarında bunu da iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Diğer taraftan 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Bu da tabii ki 0.22 derecede yaşanacak ve Plüto ile Satürn'le bir açık kalıbı oluşturacak. Bu yod açık kalıbı, Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açık kalıbı arkadaşlar. Şimdi Başak Burcu sizin için para evinizde. Yani inat ettiniz, artık yapmıyorum dediniz, karşı taraf sizi terk etmek üzere, gardınızı indiriyorsunuz, içinizdeki bütün yapabileceğiniz gücü, kuvveti ortaya çıkartıyorsunuz ve son gaz destek veriyorsunuz onlar için. Çünkü başka türlü parasal bir sıkıntının içine girmek üzeresiniz ve karşı tarafın değerini, kıymetini bilebilmeniz için sanki bunu yaşıyor gibisiniz. Bu sıkışma, bu böyle çaresiz ve parasız hissettirilen duygu bir şekilde size çözüm bulduracak ve karşınızdaki ortağınızla, eşinizle doğru frekansta olmayı başaracaksınız. Çünkü Tanrı'nın parmağı dediğimiz açık kalıbı güzel bir açık kalıbıdır aslında. Her ne kadar mesela Satürn'le Plüto'yla bir etki yaratsa da o böyle karşınızdaki insanın size sert bir tepki verip harekete geçirmesi için kendinizdeki yeteneği, gücü, kuvveti ya da başarıyı fark edebilmeniz için bir etki yaratıyor şeklinde de düşünebiliriz. Kaynaklarınızı artıracak güzel bir hikaye başlıyor. 2026'nın sonuna kadar da bu hikayenin devamı niteliğinde fragman fragman yaşayacağımız zaman dilimi olacak. Yani sanki burada başlasa da burada bitmiyor hikaye. Burada daha Bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Start alıyoruz. Haydi başlıyoruz diyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz diyebilirim. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ağustos ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Ağustos ayında gerçekten önemli gündemlerimiz var. Sizi de çok çok ilgilendiriyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan bir dolunayımız var. Bu 16.59-17 derecelerde yaşanacak. Aynı zamanda sert bir dörtgen yapacak. Satürn'le ve Mars'a açığa girecek. Bu sebeple sert bir aslında dolunay yaşayacağız. Ama bu bir yerde sıkışıp kaldığımız bir konuyu çözümlememiz adına önemli girişimlerde bulunmamıza da sebebiyet verecek. Aynı zamanda aynı gün 9 Ağustos'ta Uranüs, Plüto
ve Mars'ın da etkisiyle beraber, hatta Satürn ve Neptün de dahil edecek olursak, büyük bir uçurtma kalıbı oluşuyor. Bu sebeple bu uçurtma kalıbı hayatımızda bir şeylerin kökten değiştiğini bize fark ettirecek, hissettirecek diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki detaylarına gireceğim birazdan, ama genel bir Ağustos ayını özetleyecek olursak 11 Ağustos'ta Jüpiter'in Yengeç Burcu ile kavuşumu var. Bu da sizin 11. evinizde, hayallerinizin ve ideallerinizin bulunduğu evde gerçekleşecek. Daha sonrasında sizi çok ilgilendiren tabii ki 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da 0 derecede gerçekleşecek arkadaşlar. 0,22 derecede. Özellikle ay içerisinde 18, 16, 17, 18 derecelerde, 13 derecede, aynı zamanda da 0, 1 ve 2 derecelerde gezegeniniz varsa doğrudan direkt bu ay çok etki alıyorsunuz demektir. Öncelikle bunun bir altını çizelim. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Haritanızda nasıl eşleşecek? Neler yapmamız lazım? Bunları anlatıyor olacağım. Şimdi 9 Ağustos'ta ne dedik? 16,59 derecede Kova burcunda dolunay var. Bu dolunay tabii ki sizin 6. evinizde. Yani sağlık alanınız, aynı zamanda iş ortamınız anlamına gelen yerde. İş dolayısıyla belki sağlık sorunları yaşıyor olabilirsiniz. İşi değiştirmek istiyorsunuz ama hani yukarı tükür bıyık, aşağı tükür sakal misali, bıraksam mı bırakmasam mı, öyle mi olur böyle mi olur dediğiniz, sıkışıp kaldığınız bir durum var. Artık burada bu dolunayla beraber sert bir etki alacaksınız. Ya sağlığınız ciddi anlamda bir error vermeye başlayacak. Bu işi bırakmak zorunda kalacaksınız. Ya da işten çıkışlar söz konusu olacak. Yine böyle bir sıkıntı yaşatabilir. Ya da iş arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Belki planladığınız, programladığınız iş ortamını denk getiremediniz. Burada artık çalışmam gerekiyor deyip bir hissiyat yaşayabilirsiniz. Sert etki böyle bir anlamda içeriyor olabilir. Şimdi bu dolunayın etkileriyle beraber aynı gün uçurtma kalıbı var dedik. Bu uçurtma kalıbı Mars, Plüto, Uranüs, Neptün, Satürn arasında olacak. Şimdi bu gezegenler senin için nerede? Mars 2. evinde, yani para evinde. Uranüs nerede? Tabii ki senin 10. evinde, yani kariyer alanında. Diğer taraftan Plüto nerede? Plüto da 3. ev, yani iş ortamın ve sağlığının bulunduğu alanlarda. Aynı zamanda Neptün ve Satürn var, bu da 8. evde. Demek ki belki ev almak, ev satmak, taşınmak, bu konuları da içine barındırabilir. Çünkü yay burcunda herhangi bir gezegeniniz varsa doğrudan ve direkt de etki alacak. Burada büyük bir uçurtma kalıbı, hatta yay burcunda bir gezegeniniz varsa mükemmel gökyüzü dediğimiz bir durum oluşacak arkadaşlar. Bunun eş anlamlısı olarak bu açı kalıbına da hatta Davut yıldızı adı verilir. Mükemmel gökyüzü olarak da adlandırılır. Şimdi burada önemli olan mevzuları konuşmak istiyorum. Plüto 6. evde, yani sağlık ve iş ortamınızda bazı değişimler gerekiyor ama bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Şimdi Mars'la etkisi gelince parasal anlamda da bir kriz yaşanmaya başladı ve artık burada harekete geçmek zorunda bırakacak. Diğer taraftan Uranüs'ün etkisini düşünecek olursak, yani işte elzem bir konu vardı, sıkıntılı bir konu vardı. Artık bunu değiştirmek adına ani, beklenmedik hızlı gelişmeler yaşanacak. Daha sonrasında Satürn ve Neptün'de düşünecek olursak, belki oradan prim alacaksınız, ikramiye alacaksınız, toplu bir tahsilat yapacaksınız. Ve bunlarla beraber hızlıca harekete geçip kendi işinizi kurmak olabilir, başka bir yetenekli ve kabiliyetli olduğunuz bir iş fırsatını değerlendirmek olabilir, bir ortaklık teklifi almak olabilir. Yani sıkıştığınız problemleri çözebilmek adına özellikle parasal, kariyer ve sağlık konularında bir insanın desteğini alarak harekete geçmek zorunda kalacaksınız. Diğer taraftan 11 Ağustos'ta Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumu var. 13 derecede yaşanacak. Bu sizin için
11. evde, yani hayallerinizin ve ideallerinizin bulunduğu bir evde olacak. Arkadaşlarınızın, sosyal çevrenizin olduğu yerde olacak. Girdiğiniz bir sosyal ortamda biriyle tanışabilir, size destek olacak, imkanları sunacak, sizin için değerli ve kıymetli bir insanla tanışıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda hedeflerinize ve hayallerinize gitmek adına girdiğiniz ortamlarda belki de yapılan konuşmalar sizin hedeflerinize ve ideallerinize kavuşturacak fırsatı yakalamanıza sebebiyet verebilir. Bir arkadaşlık evlilik boyutuna dönebilir. Bunun altını çiziyorum çünkü Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ve bu Jüpiter ve Venüs'ten bir süre sonra etki almaya başlayacak. Oralarda, yani 11 Ağustos civarında tanıştığınız kişi bir süre sonra arkadaşlık boyutundan sevgili boyutuna taşınabilir. Hatta evlenme teklifiyle de taçlanabilir. Çok da hayırlı bir insan. Bunun da kıymetini bilmenizi tavsiye ederim sizler için. Şimdi Başak Burcu gerçekten titizdir, detaycıdır, ayrıntılara önem verir. Yani iş güç kariyer konusunda bu kadar sıkıntı varken ne evliliği diyebilirsiniz. Aslında belki de sıkıştığınız konuları sizin adınıza düzenleyecek, belki yoluna koyacak kişinin bu olma ihtimali var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kader size destek amaçlı birini gönderiyor. Hayatınızda tıkandığınız, kaldığınız konuları artık çözüme kavuşturabilmek adına önemli bir fırsat yaratıyor. Bunun bir altına çizmek isterim. Gelelim 23 Ağustos'a ve bu sizin için çok önemli bir yeni ay olacak. Şimdi 0,22 derecede yaşanacak. Özellikle ana haritalarınızda kontrol edin lütfen. Bu derecelerde, yani 0 derece, 1 derece ve 2 derecelerde gezegeniniz varsa direkt doğrudan etki alıyorsunuz demektir. Bu yeni ay Plüto'dan ve Satürn'den bir 135'lik açı alacak arkadaşlar. Bu 135'lik açıda, pardon, 150'lik açı alacak. Bu da yut açı kalıbı dediğimiz, Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açı kalıbını tetikliyor olacak. Yani artık karşınızdaki insanın tahammülü kalmadı. Gerçekten ben hayatımda böyle böyle bir şeyler istiyorum. Sen bunda var mısın, yok musun diyecek, yani sana res çekecek aslında bir yerde ve bu şekilde davrandığında sizi belki de cesaret edemediğiniz, şimdiye kadar harekete geçemediğiniz bir konuda cesaretlendirecek, fırsat gibi görmeye başlayacaksınız. Artık bunu kaçırmamam gerekiyor diyerek kendinizi harekete geçireceksiniz ki böyle bir durumda karşı tarafla işbirliğinde olacaksınız ve bu sizin için hayati bir önem taşıyor. Çünkü aslında Yaradan sizi aslında yalnız bırakmıyor, karşınıza birilerini gönderiyor ama siz biraz detaylara takıldığınız için o büyük pencereden bakmayı kaçırıyorsunuz maalesef. Aslında ideallerinize, hedeflerinize ulaştıracak kişi tam da karşınızda gelmiş vaziyette ama ayrıntılardan, o detaylardan maalesef fırsatı kaçırıyor olabilirsiniz. O yüzden 23 Ağustos'ta gerçekleşecek olan yeni ay tam da bunun hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Artık onu kaçırmamanız gerektiğini, onunla işbirliği yapmanız gerektiğini, öyle de böyle de başka türlü sorunlara çözüm bulamadığınızı fark edip ona evet demek zorunda kalacaksınız. Diğer taraftan eğer bunu da yapamazsanız bir sonraki ay tutulma gerçekleşecek Başak Burcu'nda. Burada mecbur kalarak yaşayacaksınız. Bunu unutmayın lütfen. Gökyüzü aslında bize defa defa fırsatları verir ama biz o fırsatları kaçırdıkça bu sefer döve döve bu yola sokmaya çalışır. Astroloji de bizim için bu konularda nereden nasıl bir fırsat gelir, nasıl değerlendirebiliriz, nasıl algılayabiliriz, bunları anlamak adına önemli bir rehber niteliğinde. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Merhaba Terazi Burcu ve Yükselen Burcu Terazi olanlar. Ağustos ayı yorumları ile karşınızdayım. Mars Terazi Burcu'na geçiyor ve Ağustos ayında Uranüs, Neptün, Plüto, Satürn, bunların hepsiyle bir açıya giriyor. Ve bu büyük bir açı kalıbı dediğimiz, çok harika bir açı kalıbı dediğimiz uçurtma kalıbını yaşatıyor bizlere. İşte bu yüzden Ağustos ayı sizin için çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi öncelikle gündemimizde neler var, bunları sizin için sıralayacağım. Daha sonrasında etkilerini anlatıyor olacağım.
9 Ağustos'ta söyleyemedim. 16,59 derecede Kova burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız var arkadaşlar. Bu Satürn ve Mars'la beraber bir açı kalıbı oluşturacak. Bu da sert bir dörtgen dediğimiz açı kalıbı. Yani hayat bizi bir yerde sıkıştırmaya başlıyor ve artık bir şeyleri yoluna koymak için harekete geçirmeye çalışıyor diyebiliriz. Diğer taraftan yine 9 Ağustos'ta bu uçurtma kalıbımız gerçekleşecek. İşte o sıkıştığımız konuyla beraber harekete geçme fırsatını da beraberinde yakalayacağız. Diğer taraftan 12 Ağustos'ta Merkür Retrosu bitiyor arkadaşlar. Merkür Retrosu bitse de tabii ki 25 Ağustos'a kadar gölgeli günleri devam ediyor olacak. Merkür Retrosu'nda yaşadığımız problemleri çözmek adına güzel bir etki barındırıyor olacak ay içerisinde. Diğer taraftan Yengeç Burcu'nda Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumu var. Sizin için 10. evinizde yaşanacak. Bu kavuşumda yine kariyer alanında güzel fırsatlar verecek sizler için. 23 Ağustos'ta ise Başak Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Ve bu yeni ay 0,22 derecede yaşanacak ve sizin için 12. evde yaşanacak. Bunun da etkilerinde tabii ki yod açı kalıbı, yani Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açı kalıbı oluşacak. Bunu da detaylarıyla konuşuyor olacağız. Şimdi öncelikle 9 Ağustos'ta yaşanacak Kova burcu dolunayına gelelim. Şimdi Kova burcu dolunayı sizin için tabii ki 5. ev, aşk ve çocuk evi diyebiliriz. Şimdi aşk konusunda yarım kalmış, sıkışıp kaldığınız bir hikaye artık daha da görünür hale gelip tamam mı devam mı kararı alacağınız bir süreç yaşatacak. Belki güvenemiyorsunuz, beraber hareket edemiyorsunuz, belki o bunu istemiyor, belki siz bunu istemiyorsunuz derken böyle ne ileri ne geri diyebileceğimiz bir kıvamdasınız ve tıkandığınızı hissediyorsunuz. İşte tam da bu hikayeyi bu dolunay gösteriyor olacak. Akabinde Plüto, Mars, Satürn, Neptün, Uranüs, bu da uçurtma kalıbı sizin 1. evinizde Mars'ta hareketiyle beraber uçurtma kalıbı oluşacak ya. İşte bu da sizin hayatınızda çıkış kapısı yaratacak. Artık ben evlenmek istiyorum. Benimle var mısın yok musun? Ya bunu siz söyleyeceksiniz ya da karşınızdaki kişi söyleyecek. Bir şekilde hayat yapmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz hedefe ulaştıracak sizi bu sayede. Ya da çocuk istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Belki tedavi görüyorsunuz. Artık bununla ilgili çabalarınızın sonuç verdiği, belki ciddi bir operasyon geçirdiğiniz bir süreç olabilir. Tabii ki hamilelik sürecinin sonlanması, doğum başlaması gibi bir durum da olabilir. Kadın takipçilerimiz için böyle bir anlamda içeriyor olabilir. Özellikle yükselen terazi olanlar için. Diğer taraftan 11 Ağustos'ta Jüpiter-Venüs kavuşumu yaşanacak. Jüpiter-Venüs kavuşumu bizim için hayallerimizdeki, ideallerimizdeki, hedeflerimizdeki her şeyin biraz daha görünür, parlak bir şekilde bize geldiğini söylüyor. Yani önemli bir haber alıyor olabiliriz, iş konusunda, aşk konusunda hayatımız kökten değişiyor olabilir ve bunun haberini alıyor olabiliriz. Evlilik, ortaklık konularında, çocuk konusunda ciddi bir beklentimiz var ve bu beklentinin sanki dualarımızın kabul olduğunu görür gibi bu nitelikte taşıyacak bir fırsat yaşatacak. Özellikle sezgilerinizde de kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Aklınızdan geçenler, kalbinizden geçenler önünüze düşecek gibi duruyor arkadaşlar. Diğer taraftan 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. 0,22 derecede yaşanacak. Tabii ki Başak Dolunayı sizin için, pardon, Başak'taki yeni ay sizin için 12. evde. Şimdi 12. ev bizim için biraz gayiptir. Yani bilinmeyen alandır. Ters noktadır. O yüzden arkamızdan dönen işler var, kıskananlar var, hakkımızda dedikodu yapanlar var. Bunları duyacağız, bazen sinir olacağız, bazen öfkeleneceğiz ama bir yandan da o duyduğumuz cümleler, o duyduğumuz haberler bizi harekete geçirecek, hayatımızın kontrolünü elimize almamızı sağlayacak. Ciddi anlamda artık ben bunu istiyorum, böyle yapacağım, böyle yapacağım şeklinde düşündürüyor bizler için.
Diğer taraftan şu açı kalıbına tekrar dönecek olursak, yani uçurtma açı kalıbını biraz daha detaylandıracak olursak, Mars sizin burcunuzda, artık harekete geçiyorsunuz anlamına geliyor. Uranüs 9. evden attığına göre yurt dışı bağlantılı evlilik olabilir, yurt dışı bağlantılı iş olabilir, sosyal medya bağlantılı bir durum olabilir, e-ticaret tarzında bir durum olabilir. Yaptığınız işte reklam vermek olabilir. Bunun yanı sıra akademisyenlik ya da yüksek öğrenimle ilgili bir konu olabilir. Birinin desteğini almak, biriyle ortak hareket etmek, buralardan gelebilecek aşk fırsatlarında açık durumdayız. Harekete geçmek bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Sosyal medya üzerinden bir şeyler yapmak istiyorsanız tam da böyle parlayacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bunu da ihmal etmeyin. Çünkü Uranüs umduğunuzdan daha hızlı birçok kitleye yayılmanızı, gerçekten bilgili ve donanımlı olduğunuz konularda, yetenekli olduğunuz konularda belki de şöhret getirmeyi bile verebilir. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu ayı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Akrep Burcu ve yükselen burcu Akrep olanlar. Evet, Ağustos ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Ağustos ayı bizim için çok hareketli bir gündem oluşturuyor. Öncelikle 9 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay yaşanacak. Yine 9 Ağustos'ta uçurtma kalıbı yaşanacak. Büyük gezegenlerin yaptığı, Mars'la açıya girdiği bir durum var. Bunu anlatıyor olacağız. Aynı zamanda bu dolunay sert dörtgen yaşatacak bizlere. Biraz sert bir etki yaşatacak. Bunu konuşuyor olacağız. 11 Ağustos'ta Jüpiter-Venüs kavuşumuz var. Bu çok harika bir etki yaratacak. Diğer taraftan da 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bir de bunu konuşuyor olacağız bu videomuzun içerisinde. Şimdi öncelikle burada çok büyük bir uçurtma kalıbı var. Hepimiz buralardan bir şekilde faydalanacağız arkadaşlar. Özellikle haritalarınızda kontrol edin lütfen. 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde gezegeniniz varsa bu ay çok etki alıyorsunuz. 13 derecede gezegeniniz varsa yine bu ay çok etki alıyorsunuz. Aynı zamanda 16, 17, 18 derecelerde gezegeniniz varsa direkt doğrudan etki alıyorsunuz demektir. Şimdi 9 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay dedik. Bu Kova dolunayı tabii ki sizin için 4. ev konularını temsil ediyor. Öncelikle Plüton'un da Kova burcunda olduğunu unutmamak gerekiyor. Diğer taraftan Satürn'e ve Mars'a attığı bir açı var arkadaşlar. Yani hayatımız kökten değişmek üzere, bunun haberi de veya bunun etkileri de şimdi tam da bu dönemde ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bu bambaşka bir şehre taşınmak olabilir, bambaşka bir ülkeye taşınmak olabilir. Kader bizim artık yaşam koşullarımızı, durumlarımızı değiştiriyor. Kiralık evdeyiz, kendimiz ev sahibi olabiliriz. Ev almak için bizi zorluyor olabilir, taşınmak için zorluyor olabilir, tadilat, tamirat için zorluyor olabilir. Yatırım yapmak için ya da aile mülklerinin gelirlerini kullanmak için zorluyor olabilir. Bunların hepsini net olarak hissettirecek bu dolunay diyebilirim. Diğer taraftan bu sert açı kalıbını da oluşturacağı için kaderin desteği var. Kader sizi sıkıştırıp artık harekete geçirmek zorunda bırakıyor. Ay ben taşınamam, ben başka şehre gidemem, ben başka ülkeye gidemem diyorsanız artık bu dolunayın etkileri sizi yapmak zorunda bıraktırıyor olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan bu uçurtma kalıbı da Plüto çok affedersiniz. Plüto, Uranüs, Satürn, Neptün ve Mars bu uçurtma kalıbını oluşturuyor. Yatırımlar, iş ortamı, iş değişikliği, medeni durumumuzun değişikliği, belki evliliğimizi bitirip bambaşka bir şehre taşınıyor olabiliriz. Yine evlenip bambaşka bir şehre taşınıyor olabiliriz. İş dolayısıyla bambaşka bir şehre taşınıyor olabiliriz. Ama hayatımız kökten değişiyor arkadaşlar. Biz sadece ayak uydurmak zorundayız. Yapmayacağım, gitmeyeceğim, gidemem, yapamam, edemem gibi konular maalesef tıkanmaya sebebiyet verecektir. Hayat koşulları değişiyor. Bu değişen koşullara hızlıca adapte olursanız çok daha pozitif etkiler yaratırsınız. Hatta şunu söyleyebilirim. Hayatım alt üst oluyor gibi düşüneceksiniz ama hayatın
6 üstünden daha güzel. Bunu fark ediyor olacaksınız yaptığınızda. Diğer taraftan 11 Ağustos'ta Jüpiter-Venüs kavuşumu var. Bu da 9. evde. Yani sosyal medya işiyle uğraşıyorsanız, e-ticaretle uğraşıyorsanız ya da yurt dışına çıkmak istiyorsanız, yurt dışı bağlantılı bir iş kurmak istiyorsanız, yine akademisyenlik ya da mahkeme ile ilgili bir konunuz varsa bu Jüpiter bu konularda size bolluk bereketini ve şansını vermeye başlayacak. Çok inanarak, çok içtenlikle istediğiniz bir duanız kabul olacak şeklinde de düşünebiliriz burayı arkadaşlar. Diğer taraftan 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Başak Burcu yeni ayı 0 derecede yaşanacak. 11. evinizde yaşanacak. Hedefleriniz ve idealleriniz için artık mantıklı, yani kendinizi ciddi anlamda ortaya koyacağınız bir tavır sergileyeceksiniz. Belki aileye çok güveniyordunuz. Onlardan belki bir geri çekilme hissedeceksiniz. Hayatınızda bir şeyler değişmeye başlıyor ya da iş dolayısıyla bir yere bağlanıp kaldınız. Artık bir şeyler elinizden kaçıp gidiyor ve diyor ki senin ideallerine ve hedeflerine ulaştırabilecek fırsat bugün diyor. Yani size parmakla gösteriyor. Çünkü bu yeni ayın Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açı kalıbı oluşturuyor arkadaşlar. Plüto ve Satürn'le beraber. Bu açı kalıbı resmen hayatınızda bir noktaya işaret ediyor. Bu da sizin hedefleriniz, hayalleriniz, arkadaşlarınız şeklinde. Belki arkadaşlarınızdan yiyeceğiniz bir darbe sizin artık hayatınızda köklü bir değişime sebebiyet veriyor. Bir hayal kırıklığına uğradınız ve artık bağlandığınız, tutunduğunuz bir durum vardı. Ondan kurtuldunuz ve artık kendi hedeflerinize, hayallerinize doğru gitmek zorunda kalacaksınız. Kısacası aslında güvendiğimiz dağlara kar yağıyor. Hiç ummadığımız yerlerden de büyük büyük destekler geliyor. Hani fırtına çıkmazsa güverte temizlenmez derler ya. Yani o fırtına hayatımıza geliyor ama hayatımızda bizim için bir şey ifade etmeyen, bize hizmet etmeyen, bize iyi gelmeyen insanları, olayları, koşulları, durumları hayatımızdan çekip çıkarıyor. Bir Akrep Burcu olarak hepinizin artık girişimci, yani bazı duygusal saplantılı olduğunuz konuları bırakıp artık değişmeye gönüllü olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tutkuyla bağlandığınız bir şeyden uzaklaşıp hayatın yeni getirdiği heyecanlı serüvene evet demeniz gerekiyor diyebilirim bunun için. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu ayı. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba Yay burcu ve yükselen burcu Yay olanlar. Ağustos ayını konuşuyoruz bu videomuzda. Tabii ki Ağustos ayı gümbür gümbür geliyor. Bir nevi tutulma öncesi fragman niteliğinde bir ay yaşayacağız aslında. Eylül'deki tutulmaların fragmanın niteliğinde bir ay yaşatacak bize Ağustos ayı. Şimdi 9 Ağustos'ta 16,59 derecede, yani 17 derecede bir Dolunay yaşanacak Kova burcunda. Bunu konuşuyor olacağız. 9 Ağustos'ta yine bir uçurtma kalıbı oluşuyor olacak. Büyük gezegenlerimiz aynı zamanda Mars'la beraber. Bunu konuşuyor olacağız. Bu dolunayın bir sert dörtgen yapacak. Bizi sıkıştıran bir enerji yaratacak. Bunu konuşuyor olacağız. 11 Ağustos'ta Jüpiter'in Venüs'te olan kavuşumu var Yengeç burcunda. Bunu konuşuyor olacağız. Aynı zamanda 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek 0 derecede. Tanrı'nın parmağı dediğimiz yol açı kalıbını yaparak gerçekleşecek. Bir de bunu konuşuyor olacağız. Şimdi 9 Ağustos'taki Kova Burcu Dolunay'ı tabii ki sizin için 3. evinizde. Önemli kararlar, önemli konuşmalar, imzalar, sözleşmeler, anlaşmalar tarzında bir hikayeyi barındırıyor. Belki de uzun zamandır anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız akrabanız, kuzeniniz, kardeşiniz ya da bir iş ortamınız, iletişime geçtiğiniz bir yerde tıkandığınız bir konu artık iyice böyle kendini belirgin hale getirmeye başlayacak ve o anlaşamadığımız konu her neyse bir çıkış kapısı yaratmak isteyeceğiz. Bu belki bir evlilik konusu olabilir. Bu belki bir iş konusu olabilir. Bu belki sevgili aşk konusu olabilir. Çocuk konusu olabilir. Yani
uzun zamandır sıkışıp kaldığımız bir konuda artık resmen çözüm odağına gideceğiz. Anlaşmalar, sözleşmeler ve yeni kararlar alacağız. Bunun doğrultusunda hayatımız değişmeye başlayacak. Bu açık kalıbı var 9 Ağustos'ta yine Plüton'un, Satürn'ün, Uranüs'ün ve Mars'ın. Aynı zamanda 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde Yay burcunda herhangi bir gezegeniniz varsa ya da yükselen çizginiz bu derecelerde ise mükemmel bir gökyüzü oluşacak arkadaşlar. Sizin için Davut Yıldızı dediğimiz mükemmel bir gökyüzü açık kalıbı oluşacak. Bu sadece sizlere özel olacak. Diğerlerimiz sadece uçurtma kalıbı olarak etki alırken sizler daha böyle derinden ve güzel etki alıyor olacaksınız. Bunu unutmayın. Şimdi bu tabii ki Plüto 3. evde, yani iletişim alanında. Diğer taraftan 5. evde bir Satürn ve Neptün var. Diğer taraftan Uranüs 7. ev, evlilik alanınızda, ortaklık alanınızda. Mars da hayallerinizin bulunduğu yerde. Yani hayallerinize gidebilmek adına önemli bir eğitime başlıyor olabiliriz. Önemli bir karar alıyor olabiliriz. Bir hobimizi işe çeviriyor olabiliriz. Evlilik, çocuk konularını devreye sokuyor olabilir. Çünkü 5. evdeki Satürn, Neptün çocuk getirebilir, aşk getirebilir, evlilik getirebilir. Uranüs yine aynı şekilde evlilik ve ortaklık konularını devreye sokabilir. Bir idealimiz, hedefimiz var. Bu ister maddi ister manevi olsun. Bunu hayata geçirmek adına önemli bir fırsat geliyor arkadaşlar, bu uçurtma kalıbıyla beraber. Biz yeter ki tıkanıp kaldığımız konularda biraz cesaretli olarak hayatımızı değiştirmeye karar verelim. Biraz çılgınca hareket edelim. Çünkü yaylar çılgınlığı sever. Yayın o çılgın tarafıyla beraber birleştiğinde bu inanılmaz güzel bir gökyüzü olacak diyebilirim sizler için. Diğer taraftan 11 Ağustos'ta Jüpiter'in Yengeç burcunda Venüs'le kavuşumu var arkadaşlar. Bu da sizin için 8. ev. Prim, ikramiye, kredi, borç, alacak verecek konularında güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Uzun zamandır tahsil edemediğiniz bir parayı tahsil edebilirsiniz. Bir mirasınız geliyor olabilir bu dönemde. Aynı şekilde prim, ikramiye gibi birikmiş bir paranız var ve bunları tahsil ediyor olabilirsiniz. Bir mülkünüzün gerçekten çok değerlendiğini fark ediyor olabilirsiniz bu dönemde. Elinize toplu bir paranın geçmesi çok mümkün, ya da yapacağınız işte bir ortak gelmesi, bir sponsor gelmesi ya da bir yatırımcı gelmesi mümkün görünüyor arkadaşlar. Bireysel haritalarınızda hangi konuyla meşgulseniz o konuyu kendinize entegre edebilirsiniz. 23 Ağustos'a gelecek olursak, 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay tabii ki 10. ev, yani kariyer alanınızda yaşanacak. İşten çıktım, zaten bir dünya sıkıntım var, ben ne yapsam olmuyor, işin içinden çıkamıyorum, çözüm bulamıyorum dediğiniz, ayrılsam bir türlü, devam etsem bir türlü dediğimiz, sıkışıp kaldığınız böyle bir konu var sanki. 10. ev kariyer alanınızda bir ortağın desteğiyle beraber belki de çıkmaya cesaret edemediğiniz işlerinden çıkıp ya da daha önceden çıktıysanız yeni bir iş fırsatı yakalama ihtimaliniz var. Bu sefer daha bilgili ve donanımlı olduğunuz bir konuda iş bulma fırsatına da sahip olacaksınız. Çünkü bu yeni ay 0 derecede yaşanacak, bir de üstelik Plüto'dan ve Satürn'den aldığı etki dolayısıyla yod açık kalıbı oluşturacak. Yani Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açık kalıbı bu. Yetenekli, kabiliyetli ve başarılı olabileceğimizi, kendimizdeki gerçekten gücü keşfedebileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Harika sonuçlar bekleyebilirsiniz bununla beraber. Ama unutmayın, fırtına çıkmazsa güverte temizlenmez derler. Öncesinde hayat bizi öyle bir sıkıştırıyor ki bu sert açık kalıplarıyla beraber. Bir de yod parmağı, diğer taraftan Plüto gibi, Neptün gibi, Satürn gibi böyle büyük gezegenler tarafından resmen bir nasıl diyeyim, harekete geçmemiz için bizi zorluyor arkadaşlar. Bu yüzden hızlı hareket etmeli, değişen koşullara hızlıca adapte olmalı ve fırsatları hemen hızlıca yakalamalıyız. Ancak bu şekilde başa çıkabiliriz, doğru bir noktada olabiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Merhaba Oğlak Burcu ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Ağustos ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Ağustos ayında gümbür gümbür bir ay bizi bekliyor. Şimdi kısaca özetleyecek olursak 9 Ağustos'ta 17 derecede, 16,59 derecede, 17 derecede bir Kova burcunda dolunay yaşanacak. Tabii ki bu dolunay sizin para evinizde yaşanacak, çok önemli. Aynı zamanda sert bir açı kalıbı yapacak bu dolunay. Bu sebeple de hayatınızda çok ciddi bir sıkışma yaşayıp daha sonrasında bir çıkış kapısı yakalayacaksınız. Çünkü aynı gün 9 Ağustos'ta uçurtma kalıbı oluşacak ve çok ciddi bir fırsat elinize geçmiş olacak diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunları detaylarıyla anlatacağım. Çok da uzun anlatacağım. Lütfen sıkılmadan sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. 11 Ağustos'ta da Jüpiter Yengeç burcunda kavuşuyor olacak ve Jüpiter Venüs kavuşumu yaşanacak. Bu da sizin için tabii ki evlilik ve ortaklık alanınızda yaşanacak. Diğer taraftan 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da Tanrı'nın yumruğu dediğimiz bir açı kalıbı oluşturacak. Bu da yine önemli bir konuyu gündeme getirecek arkadaşlar. Şimdi detaylara inecek olursak 9 Ağustos'taki yaşanacak olan Kova burcu dolunayı sizin için tabii ki ikinci ev, para evinde yaşanacak. Buradan Satürn'e ve Mars'a attığı bir açı var. Yani maaşınıza zam istiyorsunuz ama gelmiyor. Bir gelir gider dengenizde şaşma var. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Çıksam işten, ayrılsam bir türlü, ayrılmasam bir türlü dediğiniz böyle sıkıntılı, problemli, parasal bir kriz yaşadığınız bir durum var iş konusuyla ilgili. Şimdi bunun yanı sıra aynı gün Plüton'un, Satürn'ün, Neptün'ün, Uranüs'ün bir de Mars'ın açısı uçurtma kalıbı oluşturacak. Mars 10. ev, yani kariyer evinizde. Yani iş konusunu direkt vurgu yapacak. Plüto'ya bakıyoruz. Bu da ikinci ev, yani parasal bir fırsat anlamına geliyor. Para kazançlarınızı artırabileceğiniz önemli bir deneyim başlamak üzere. Diğer taraftan Uranüs İkizler Burcu'na geçti. Uranüs İkizler Burcu'ndayken de böyle bilgili ve donanımlı olmanı ister senden. Şimdi öyle bir fırsat geliyor ki aslında bilgini, donanımını, her şeyini kullanıp kendini ortaya koyman gerekiyor ve yeniliklere açık olman gerekiyor. Şimdi bir fırsat gelecek, diyecekler ki belki iş yerinde şöyle bir sorumluluk vereceğiz sana, böyle bir eğitime göndereceğiz. İşin için bu daha iyi olacak, ya da işten çıkarılacaksın, farklı bir iş fırsatı yakalayacaksın ama bazı eğitimden geçmek zorunda kalacaksın. Bu eğitimleri aldığında aslında kazançlarını artırabileceğin bir deneyim ve fırsata dönüşecek gibi duruyor arkadaşlar. Yani iş kurmak olabilir, aynı zamanda işten çıkmak, yeni bir işe girmek olabilir, atılımda bulunmak olabilir ve bu konuda size destekçi olacak da Jüpiter'in Venüs'le kavuşumu var 7. evinizde. Evlilik ve ortaklık alanınızda da yine size destek verecek, hadi yaparsın diyecek, arkandan seni destekleyecek, belki önündeki fırsatları yakalamana sebebiyet verecek, sana bilgisini ve donanımını fazla fazla vermek isteyen bir kişi de var görünüyor arkadaşlar. Bu bir arkadaş olabilir, eş olabilir, belki bir ortak olabilir. Ortağınız diyordur ki mesela yeni bir iş kuralım, işte bunu dijital pazarlamaya çevirelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Sen de diyorsun ki hayır, bu böyle olmaz, yapamayız, bu konuda uzman değiliz, biz bu konulardan anlamayız ama ortağın bu konularda uzman ve deneyimli. Sen yeter ki gönüllü ol, kollarını sıva, öğrenmeye açık ol. Eğer öğrenmeye açık olursan fırsatları da yakalayabilirsin diyor. Mars da tabii ki 10. evinde böyle bir fırsatın geldiğini, sorumluluk aldığında otomatikman hem kazanç konusunda hem iş konusunda büyük bir fırsatın kapını çaldığını söylüyor. Ama içsel olarak korku yaşatıyor sana. Yapamazsam, ya beceremezsem, ya anlamazsam, ya hakkından gelemezsem şeklinde böyle bir içsel bir korkun var. Ama yapmadığınız zaman hayat seni tıkanmana sebebiyet verecek. Para konusunda tıkanmana sebebiyet verecek. İşte gelişmene, ilerlemene, hayattaki bir şeyleri başarabilmene
engel koyacak ki bunu öğrenmek zorundasın, yapmak zorundasın dercesine bir vurgu yaratacak. Ki bu etki sadece bu ayla sınırlı kalmayacak arkadaşlar. Aslında bu etki uzun vadede ciddi anlamda 2026'nın sonuna kadar sana bu etkiyi yaşatacak ve değiştirmek zorunda bırakacak. Ama ilk etkiyi, artık o değişimin ilk ayak sesleri şu an geliyor. Siz geleneksel bir yapıya sahipsiniz. O yüzden de o Uranüs'ün İkizler Burcu geçişiyle beraber o geleneksel yapıdan çıkıp bir şeyler öğrenip bilimi, teknolojiyi, yeni gelişen çağa adapte olmak zorunda bırakacak sizi ve bunun ilk tıkanmalarını şimdilerde yaşıyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da 0 derecede gerçekleşecek. Özellikle ana haritalarınızda kontrol edin lütfen. 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde gezegeniniz varsa burada başlayan şeyler uzun vadede kalıcı, köklü bir değişim getiriyor. Buradaki yeni ay Tanrı'nın parmağı dediğimiz yol açı kalıbı oluşturacak arkadaşlar. Tabii ki 9. evinizde yaşanacak. Belki bulacağınız iş farklı şehirde, farklı ülkede, farklı kültürlerde olabilir. Belki gittiğiniz yere adapte olmak, zorlanmak durumunda kalabilirsiniz. Belki yurt dışında bir yere gideceksiniz ve buradaki dil, kültür size yabancı geliyor olabilir. Orada yaşayıp yaşamayacağınızı tartıyor olabilirsiniz. Veya burada geleneksel yapınızdan, aileden, sevdiklerinizden uzaklaşıp tek başınıza başka bir hayat kuruyor olmak size korkutucu geliyor olabilir. Onların dillerini anlamıyorum, onların kültürlerini anlamıyorum, ben burayla nasıl başa çıkacağım gibi bir korku yaşatıyor olabilir. Halbuki başladığınızda bu işin bu kadar da zor olmadığını, başladıktan sonra içinizde gerçekten o yeteneğin, kabiliyetin ya da o korkunun gereksiz olduğunu gösteren bir durum da var arkadaşlar. Yeter ki sen harekete geç diyor. Yani dijitali öğrenemem diyorsun. Dijitale başladıktan sonra, yani dijital ortamlarda bir şeyler yapmaya başladığında bunun bu kadar zor olmadığını fark edeceksin. Farklı kültürlerde yaşayamam dersin. Oraya gittiğinde aslında o kültürün sana çok yabancı olmadığını, çabuk adapte olduğunu fark edeceksin. Yani korktuğun kadar büyük bir mesele yok diyor aslında. Ya da sen geleneksel yöntemlerle çalışma beklentin var. Ama dijital çağ ve yapay zekanın gelişmesiyle beraber sektörüne bu yenilikleri katmak zorundasın. Ben bunlardan anlamam, ben bunlarla başa çıkamam, ben yapamam dediğin, korktuğun bir şey aslında başına geçtiğinde çok basit, çok pratik ve seni çok ileriye taşıyan bir durum olduğunu da fark ediyor olacaksın. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar. Evet arkadaşlar, Ağustos ayını konuşuyoruz bu videomuzda. Ağustos ayında çok önemli etkiler barındırıyor kendi içerisinde. 9 Ağustos'ta özet geçecek olursak Kova burcunda bir dolunayımız var. Yaklaşık 17 derecelerde yaşanacak. Aynı zamanda 9 Ağustos'ta yine uçurtma kalıbı yaşanacak gökyüzünde. 3 büyük gezegen artı Satürn ve Mars'ın da eşliğiyle beraber çok büyük bir uçurtma kalıbı yaşanacak. Bunun etkilerini konuşuyor olacağız. Jüpiter-Venüs kavuşumu var. Çok da harika bir kavuşum. O yüzden bunu da çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yine bunu konuşuyor olacağız. En sonunda 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Tanrı'nın parmağı dediğimiz yod açı kalıbına birlikte yapacak bunu. O yüzden ciddi anlamda konuşulacak çok konu var. Detaylara birazdan giriyor olacağım. Lütfen videonun sonuna kadar dinlemeyi ihmal etmeyin derim. Şimdi 9 Ağustos'ta 16.59 derecede Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve bu aynı zamanda sert dörtgen dediğimiz bir açı kalıbı yaşatacak. Yani biraz sert bir etkiye sahip. Şimdi Kova burcu zaten sizin burcunuz. O yüzden birileri tarafından sıkıştırılıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Belki size diktatörce davranan, benim istediğim olacak diyen, bir türlü ipe sapa gelmeyen birileriyle karşı karşıyasınız ve
sizin hayatınızı kısıtlamaya çalışan, engellemeye çalışan, uzun zamandır yapmak istediğiniz hedeflerinize ulaşmanızda engel yaratan biri var. Bu eş olabilir, patron olabilir, ortak olabilir, sıkıntılı ve problemli bir insanla karşı karşıyasınız hayatınızda. İşte buna artık bir dur diyeceğiniz, çünkü aynı anda uçurtma kalıbı var. Bir ucu Plüto'da, Plüto da sizin burcunuzda. O yüzden en büyük güç Plüto'da olduğu için artık hayatınızın kontrolünü eline almak isteyeceksiniz. Ben böyle istiyorum, bu şekilde olacak. Sen de bunu kabul ediyorsan benimle beraber sen gel. Değilsen ben seni bırakıyorum. Artık seninle beraber yol yürümek istemiyorum diyerek böyle bir res çekeceksiniz. Bu dediğim gibi ortağınız olabilir, sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir. Yani direkt onlara bir yaptırımda bulunuyorsunuz ve artık tıkandığınız konuları çözmek için hayatınızın kontrolünü elinize alıyorsunuz diyebilirim. Diğer taraftan baktığımız zaman Uranüs'ün tabii ki bir ucu da Uranüs'te bu uçurtma kalıbının, bu da 5. evde çocuklarınız için, aşk hayatınız için elinizden gelen çabayı gösterip hayatınızın kontrolünü, ne isteyip ne istemediğinizi gayet net belirten ifadeler de kullanacaksınız. Belki çocuğunuzla, belki eşinizle, belki ortağınızla ciddi anlamda büyük bir istişareye gidip sen bunu böyle yapacaksın, sen bunu böyle yapacaksın diyerek herkesi bir hizaya getireceksiniz. Çünkü güç artık sizde. Onların dediğini yaptığınızda maalesef hayat sizi tıkamaya, aşağı çekmeye başlıyor. Artık onların hayatınızı onların kontrol etmesine izin vermeyecek, yönlendirmeyi siz yapacak ve onları da arkanızdan getireceksiniz gibi bir durum var. Diğer taraftan 11 Ağustos'ta Jüpiter'in Venüs'te olan kavuşumu var Yengeç burcunda. Bu da sizin 6. evinizde. Özellikle sağlık konusunda bir sıkıntı, problem yaşıyorsanız burada şifa bulacağınız bir zaman dilimi. Doğru doktora gelmek, doğru doktorun yani doğru teşhisin konulması, doğru bir tedavinin başlaması söz konusu olabilir. İş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. Belki bir ekip arkadaşı arıyorsunuz. Bu güzel bir ekip arkadaşı, yani size değerli, kıymetli, belki yaptığı yetenekleriyle değer katacak, işinize, gücünüze değer katacak birinin varlığı söz konusu olabilir. Amiriniz, müdürünüz, şefiniz ya da iş arkadaşlarınızdan destekler alabilirsiniz bu dönemde. Aynı zamanda da tabii ki evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Onların size kattığı bazı şifacı taraflarından da faydalanabilirsiniz bu dönemde. Gerçekten harika bir zaman dilimi. Tabii ki kalbinizden ne geçiyorsa önünüze düşecek, fırsat olarak yakalayacaksınız anlamına da geliyor. Günlük rutinlerinizde, günlük işlerinizde hayatınızı kolaylaştıracak bir fırsat sizi bekliyor olabilir. Bu belki bir ekip, belki bir ekipman da olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay da çok önemli çünkü yod açı kalıbı dediğimiz, yani Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açı kalıbı oluşturacak ve 8. evinizde yaşanacak. Özellikle ana haritalarınızda kontrol edin lütfen. 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde gezegeniniz varsa doğrudan ve direkt etki alıyor olacaksınız bu yeni aydan. Aynı zamanda 8. ev kredi, borç, miras, alacak verecek konularıdır ya. Büyük bir yatırım yapmak, beklediğiniz bir paranın gelmesi, mirasın paylaşılması, çekilecek olan bir kredinin çekilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama mümkünse kimseye borç vermeyin. Yani her şey elinizi verip kolunuzu kaptırabilirsiniz. Aynı alanda unutmayın, Güney Ay düğümü var. Burada hata yapmaya da meyilli olabilirsiniz. O yüzden beklenen paraların gelmesi, tahsilatların yapılması, beklenen bir kredinin çekilmesi söz konusu olabilir. Ya da bir mirasın paylaşılması, prim ikramiyenin gelmesi söz konusu olabilir. Daha önceden verdiğiniz borçları tahsil etmek yine olabilir. Ama sakın ha sakın elinizi verip kolunuzu kaptırmayın. Kimseye borç para vermeyin. Eğer veriyorsanız geri gelmeyeceğini, gelemeyeceğini mutlaka unutmamanız gerekiyor. Yani verdiğiniz para sizi üzmeyecekse sorun değil, ama verdiğiniz parayı geri alma gibi beklentiniz varsa büyük bir sıkıntıya
giriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aynı zamanda 12 Ağustos'ta da Merkür Retrosu bitiyor arkadaşlar. Şimdi Merkür Retrosu da sizin evlilik evinizdeydi. Evlilik ve ortaklıklarınızla ilgili zaten bir karmaşa vardı. Üzerine bu yeni ay, bu uçurtma kalıbı derken iyice artık bir şeyler sıkıntıya düşmüş olabilir. Ama 12 Ağustos'tan sonra bu retro bitiyor. Artık sizi üzen insanlar sizin değerinizi ve kıymetinizi anlamaya başlıyor. Ve elinden gelen çabayı gösteriyor sizi kaybetmemek adına. Tabii ki değerlendirip değerlendirmemek, şans verip vermemek sizlere kalmış. Ama onlar çok büyük bir pişmanlıkla 12 Ağustos'tan sonra kapınızı çalabilir arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu ayı. Gerçekten ben anlatırken bile çok heyecanlandım. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba Balık burcu ve yükselen burcu Balık olanlar. Şimdi Ağustos ayını konuşuyoruz arkadaşlar. Ağustos ayı gerçekten bomba gibi geliyor. Kısaca böyle değinecek olursak bir gündeme 9 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay yaşanacak. Yine 9 Ağustos'ta büyük bir uçurtma kalıbı yaşanacak. Aynı zamanda bu dolunay sert bir dörtgen yapacak Satürn'le ve Mars'la. Bunu konuşuyor olacağız. 12 Ağustos'ta Merkür Retrosu bitiyor. Gölgeli günleri devam etse de artık bir şeylerin sıkıntının bittiği ve düzene girdiği bir süreç devam ediyor olacak. Onu konuşuyor olacağız. 11 Ağustos'ta sizin gibi bir su elementi olan Yengeç burcunda Jüpiter'in Venüs'te olan kavuşumu var. Bunu konuşuyor olacağız. Aynı zamanda da 23 Ağustos'ta Başak burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Bu da Tanrı'nın parmağı dediğimiz yod açı kalıbını tetikliyor olacak. Umarım sonuna kadar dinlersiniz bu videoyu. Gerçekten dolu dolu, çok heyecanlı bir ay bizi bekliyor. Şimdi özetleyecek olursak 9 Ağustos'ta 16.59 derecede yani 17 derecede gerçekleşecek bir dolunay var Kova burcunda. Kova sizin için 12. ev. Demek ki kadersel olarak hayat sizi bir yerde bir şekilde sıkıştırmaya başlıyor. Ve kendi değerinizi ve kıymetinizi anlamanız için, kendi kaynaklarınızı artırabilmeniz için artık başkalarını değil de kendinizi düşünmeniz için bir sıkışma yaşayacaksınız. Bu parasal olabilir. Muhtemelen de Mars'a ve Satürn'e de açıya girdiğinden dolayı 2. ve 8. evlerinizden yani para evinden gelecek. Parasal olarak bir sıkışma hissedeceksiniz, bir problem yaşayacaksınız ve bu sizin artık hayatta kendi iradenizi elinize almanız, kendi gücünüzü elinize almanız, artık merhametten maraz doğuyor, kendime merhamet edeceğim dediğiniz bir zaman dilimi oluşturacak. Aynı gün 9 Ağustos'ta yine Plüton'un, Neptün'ün, Satürn'ün, Uranüs'ün ve Mars'ın büyük bir uçurtma kalıbı var. Şimdi Mars 8. evde yani yatırımlar, krediler, borçlar, alacaklar, verecekler konularını temsil ediyor. Şimdi Plüto da 12. ev. Demek ki kadersel olarak böyle bir fırsat yakalayacağız. İşte kredi çekebileceğiz, kendi hayatımızın kontrolünü elimize alabileceğiz, belki iş kuracağız, belki ev alacağız, bir yatırım yapacağız ve bununla ilgili bir kaynak geliyor ve çok güçlü bir kaynak geliyor. Bununla beraber Uranüs İkizler Burcu'nda buraya da bir açıya girdiğine göre demek ki düzenli oturabileceğimiz bir ev alabiliriz. Ya da iş dolayısıyla başka bir şehre taşınabiliriz. Evimizi satıp ciddi anlamda bir iş fırsatı kuruyor olabiliriz. Yani kaynaklarımızı artırabileceğimiz, hayatımızda böyle büyük bir çıkış yakalayabileceğimiz güzel bir fırsat arkadaşlar. Tabii ki emeklilik bekleyenler için emekli olmak, farklı bir şehre göç etmek, emekli ikramiyesiyle belli bir oranda yatırım yapmak gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yaşınıza ve hayat koşullarınıza göre bunlar değişebilir. Yani ana haritalarınıza göre bunlar değişebilir arkadaşlar. Ama unutmayın hayatınız kökten değişiyor. Bir para konusunda sıkışma yaşayıp sonrasında büyük bir çıkış için büyük bir adım atacaksınız. Ve fırsatlar özellikle söylüyorum ki 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde gezegeniniz varsa doğrudan direkt etkileniyorsunuz. Hatta Yay burcunda
herhangi bir gezegeniniz varsa ya da MC noktanız Yay burcundaysa, o zaman burası Davut Yıldızı dediğimiz büyük bir açı kalıbı oluşturacak ve mükemmel gökyüzü diyoruz biz buna. İşte böyle bir fırsat yaşanacak. Yani hayatım bu tarihten itibaren değişti diyeceğiniz bir durum yaratabilir arkadaşlar. O yüzden burada en şanslı olanlardan biri sizlersiniz. 2025 zaten sizleri destekliyor. En çok da sizleri destekliyor. Çünkü neden? Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ilerlerken size Yaradan tarafından korunduğunuzu, kollandığınızı, kıymetinizin bilineceği, artık hayatınızın kontrolünü elinize alabileceğiniz, bu kadar çektiğiniz çilenin karşılığını, ödülünü verecek bir yıldan geçiyorsunuz ve bu açılma kalıbıyla beraber bu da bunu destekliyor olacak arkadaşlar. Diğer taraftan Jüpiter Yengeç burcunda Venüs'le kavuşuyor olacak arkadaşlar. Bu da bizim 5. evinizde, bir aşk evinizde, çocuk evinizde. Yani mucize gibi bir bebek haberi alabilirsiniz. Çocuğunuzun hayatında önemli gelişmeler olabilir. Hamilelik beklentiniz varsa hamilelikle ilgili bir haber alabilirsiniz. Belki de hayatınızda hiç kimse yok, aşk konusunda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Ya da gerçekten artık kaliteli zaman geçirmek istiyorum, kendim için, kendimi mutlu etmek için bir hobiye başlamak istiyorum diyorsanız, burası da yine çok pozitif etkiler barındırıyor arkadaşlar. Kalbinizden geçenler önünüze düşecek, büyük bir fırsata dönüşecek çok harika durumlar var. Değerlendirmenizi tavsiye ederim, özellikle 11 Ağustos civarında. Diğer taraftan 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda bir yeni ayımız gerçekleşecek. Başak yeni ayı sizin için evlilik ve ortaklık alanınızda. Şimdi tabii ki burada bir Tanrı'nın yumruğu dediğimiz, pardon, Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir durum var. Bir açı kalıbı var. Yod açı kalıbı. Şimdi sizin evlilik ve ortaklık alanınızda ya, uzun zamandır ortağınızla ilgili problemler yaşıyordunuz. Maddi, manevi, gerçekten çok sömürüldünüz, kullanıldınız, problem yaşattılar size. Yani bir nevi artık onlardan ya kurtuluyorsunuz, yani onları bırakmak zorunda kalıyorsunuz, onları terk ediyorsunuz, ya da onlar çok pişman olup sizi kaybetmemek için büyük bir çırpınışa geçiyor arkadaşlar. Yani tam böyle artık siz kendi değerinizi anladığınız noktada onların da sizin değerinizi fark edip sizi kaybetmemek uğruna elinden gelen çabayı gösterdiği gibi bir anlam içeriyor. Tabii ki bunu kabul edip etmemek size kalmış bir şey. Kabul etseniz de sınırlarınızı o insanlara karşı koymayı unutmayın. Belli sınır ve mesafelerinizi koymayı unutmayın. Çünkü karşınızdaki insanlar siz verdikçe onlar daha fazlasını isteyecekler. O yüzden onlarsız yapamıyorum diyorsanız da belirli sınır ve mesafelerinizi koyarak maddi manevi kaynaklarınızı öncelikle kendiniz için kullanarak onlara evet deyin. Yani onlar size varlığıyla bir değer katmalı. Siz onlara değer katıyordunuz bu zamana kadar. Onları olduğundan fazla değerli kıldınız ve bunlar maalesef sizin değerinizi ve kıymetinizi şu an siz giderken anlıyor ve onun için de büyük bir çırpınışa geçiyor gibi bir durum var. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.